8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz bebek, çocuk ve genç psikiyatristi uzman doktor Ömer Uçur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sağ olun. hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi günümüzde oldukça da arttı bu boşanma ve özellikle çocuk sahibi ebeveynler boşandıktan sonra bu durumun çocuk psikolojisi üzerine etkileri nasıldır hocam? Evet. Boşanma özellikle tabii toplumumuzda yer yer ailelerin zaman zaman karşılaştığı bir durum. Çocuklu bir ailede boşanmanın en önemli dinamiğini çocuk oluşturuyor. Eşler boşanma sürecine girdiklerinde anne ve baba fonksiyonları kalmak üzere ayrılmış oluyorlar. Çocuk için anne, baba yine baba olarak kalmak zorunda. Özellikle çocuğun yaş dönemi anne ve babasının boşanması durumunda bundan ne kadar etkileneceğiyle ilgili bize daha çok bilgi veriyor. Çoğu aile şundan çok korkar. Acaba boşanırsak ne olur? Çocuk bundan ne kadar etkilenir? Çocuğun hayatını çok zorlaştırır mıyız? Ya da bundan örselenip travmatize olur mu diye oldukça fazla kaygı taşıyan ebeveynler oluyor. Tamamen haksız değiller tabii ki. Çocuk elbette etkilenir. Fakat her çocuk, her durumda boşanan aileler, yani anne ve babasının boşanması durumunda mutlaka bundan zarar görecek mi? Tabii ki hayır. Bu çocuğun adaptasyon mekanizmasını çalıştırmak gerekiyor böyle durumlarda. Bu ne demek? Süreci yönetmek. Özellikle anne ve babaların iki ebeveynin boşanma sürecine girmesi, bu süreci iyi yönetmesi, yönetirken çocuğunun ya da çocuklarının bu durumla ilgili algılarının yeterince farkında olmaları, durumu konuşmaları, onların duygularını ya da olası duygularını fark etmelerini isteriz. Bazen bunlar böyle çok kapalı kalır, üstü kapatılır, çok açılmaz. Hatta anne ve babanın arasındaki tartışma ve kavgalar varsa bunlar bile üstü kapatılan, çok konuşulmayan şeyler olursa, süreçte boşanmaya doğru giderse, çocuğun süreçte özellikle de 7-8 yaşının üstündeyse bu süreçte çocuğun muhtemel düşündükleri olacak, duyguları olacak, içinde biriktirdikleri olacak. Sürekli üstünde ruhsal bir yük oluşmaya başlayacak. Bu yükün çalışılması lazım. Burada da özellikle ebeveyne iş düşüyor. Hocam peki boşanma sürecinde olan ailelerin ya da evde şiddetli geçimsizlik olan ailelerin çocuklarının sınava hazırlanmaları sürecinde nasıl destek olmaları gerekiyor? Çocuğa nasıl yönlenmek gerekiyor? Şimdi sınav konuları çocuğun bireysel olarak özellikle yaşadığı bir süreç. Anne ve babanın da tabii ki özellikle bir sınava çalışan bir çocuğu için benzer bir süreci yaşadığını söyleyebiliriz. Evet. Yaş dönemi önemli. Bir üniversite sınavı, LGS sınavı ya da normal rutin sınavlarına hazırlanan gençler, çocuklar olabilir. Özellikle LGS ve üniversite sınavlarına çalışan gençler özelinde bazı şeylerden bahsedeyim. Bizim açımızdan konuya yaklaşım şöyle olsun, bunları yapın, şöyle davranın gibi değil de özellikle psikopatolojik bazı durumlar varsa bunlar sadece önerilerle ya da bazı davranış kalıplarıyla çözülemez. Bu noktadan özellikle haberdar olmak gerekiyor. Mesela çok isteyen bir genç çok iyi çalışır, çok iyi performans göstermek ister ve bu performans sürecinde yoğun kaygılara girebilir. Yoğun kaygılar onun performansını düşürmeye başlar. Buradaki temel örnekliğimiz şu, eğer zihninizde duygu yoğunluğunuz yüksekse, hatta hangi duygu olursa olsun, performansınız her konuda düşer. Performans kaygısında da kaygı o kadar yüksek olur ki,
ve çoğu kez de zihninde ya bu sınavı da kazanamazsam, ya bir yıl sonraya kalırsam, ya mezuna kalırsam gibi otomatik düşünce dediğimiz kaygıya neden olan düşünce yapıları olur. Ve bu kaygıyı çok yoğun bir hale getirir. Kaygı belirli bir yoğunluğun üstüne çıktığında da performans düşmeye başlar. Yapabileceğini de artık yapamaz hale gelir. Bildiklerini de unutabilir ya da dikkati dağılmaya başlar. Çoğu aile dikkatinden kaçıyor ya da dikkatini sürdüremiyor şeklinde durumu görebiliyor. Bazı aileler durumu biraz yürütebilmek için işte çocuğuyla ilişkisini işte ayarlamaya çalışır. Bazıları onu daha yetersiz görür. Bazıları çok iyisin, çok başarılısın gibi ifadeler kullanır. Böyle keskin cümleler çoğu gence çok merhem olmaz aslında. Etkilemiyor. Çünkü sen beni yeterince anlamıyorsun diyebilir. Aslında içinde yaşadıkları farklı ya. Evet. Aslında yoğun düşünceleri var, kaygısı var. Bunun üzerine böyle bir gence öneride bulunmak, tavsiyede bulunmak ya da bir nasihat vermek özellikle belki de yapılmaması gereken bir şey. Çoğu kez ailelere ilettiğimiz şey daha çok şunları yapın değil de mümkünse şunu yapmayın şeklinde oluyor. Yani daha çok yapmamam gereken şeylerin farkında olmalıyım. Bir ebeveynin kendisine söylemesi gereken şey bu oluyor. Çocukla da tabii ki bu konuda bilişsel davranışçı terapi gibi özelleşmiş, yapılandırılmış terapi yöntemleriyle çalışıp bu performans kaygısını aşabiliyoruz. Bazen de bu kaygıların arkasında bir takım başka problemler de yatabiliyor. Çocuğun ya da gencin yaşamış olduğu geçmiş travmalar onda belirli bir kaygı üretimine neden olmuştur. Bunu tetiklemiştir. Sınav sürecinde de bir performans kaygısına girmiştir. Ya da ebeveyniyle ilgili yaşadığı sorunlar vardır. Sınav sürecine girdiğinde bunlar performans kaygısı ortaya çıkar. Niye? Çünkü bir bardak gibi düşünün. Zaten çocuğun bardağının yarısı doluysa bir de sınav sürecine girdiğinde o sürece dayanabilme, o süreci yürütebilme, yönetebilme ile ilgili problem yaşaması da doğal. Yani normalde sağlığında sınav süreci olmadığında belki de hayatını rahatlıkla yürütebilen, herhangi bir problem yaşamayan bir genç ama mevcutta zaten bir takım sorunlar da varsa sınav süreci onun için çok daha gürültülü, daha yoğun sorunlardan oluşan bir sürece dönüşüyor. Tam bu sınav döneminden böyle adolesan yani ergenlik döneminden bahsederken bir şeye daha değinmek istedim. Bağımlılık yani son zamanlarda gittikçe daha çok gündeme gelen bir şey oldu. Bu gençlerdeki bu bağımlılığın sebepleri nelerdir hocam? Evet. Özellikle ergenlik yaş grubu bağımlılık riski açısından çok dikkat ettiğimiz dönemler ve birçok aile çocuğu hakkında ergenlik döneminde bundan korkuyor. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey dış bir faktör ve dış bir faktörün çocuğunuzu sizin elinizden alması gibi büyük bir riski var. Biliyorsunuz madde bağımlılığı gibi, alkol bağımlılığı gibi ciddi durumlar elbette bir insanın, bir gencin duygularını, zihin yapısını, nörolojik düzeyde bile etkileyebilen ciddi şeyler. Elbette ki korkuyoruz. Ebeveynlerin de bu konuda korkması son derece doğal. Tabii teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi bir takım başka bağımlılıklar da var. Hepsinin yaklaşım şekli biraz daha farklı ama genel olarak o bağımlılıklara gidebilme ihtimali olan yollar varsa o yolları baştan öngörmek ve baştan kısıtlamak gerekiyor. Ergenlik yaş döneminde arkadaş ilişkileri, arkadaş grubu, takıldığı çocuklar, gençler, ortam çok etkili bu konuda. İnternet oyun bağımlılığının da hakeza benzer bir şekilde bir durum var. Tabii internet ve oyun biraz evin içinde olduğu için, dış bir faktör değil de evin içinde zaten kullanımda olan bir şey olduğu için o konuda da sınırlar koyarak bağımlılık düzeyine gelmesini engelleyebiliriz.
Tabii bizim açımızdan özellikle dikkat ettiğimiz bazı noktalar var. Çünkü bir davranış bozukluğu bir çocukta varsa zaten, bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa, bunun gibi yine bunun dışında bazı tanılarla birlikte gençler özellikle daha fazla meyil gösterebilir. Bu bağımlılıkların birçoğuna. Bunun içinde işte sigara bağımlılığı da dahil. Meyil gösterebilir ve daha kolaylıkla eğilebilir bu tarz şeylere. Böyle tanılara sahip bir çocuk özellikle aile tarafından daha fazla dikkat edilmesi gereken bir durum var demektir. Nasıl bir yaklaşım gösterecekler, ebeveynliklerini nasıl yürütecekler? Bu tanılara özgü bir ebeveynlik gerekiyor. Standart bir ebeveynlik yetmez. Hani buradan şu da çıkmaz, daha sert olmalısınız değil. Bu ebeveynliği öğrenme becerisi de bizim çalıştığımız bir alan aslında. O tanıya sahip bir çocuğun ebeveyni olarak ne yapmalıyım? Nasıl gitmeli? Durumlara karşı nasıl müdahale etmeliyim? Bunu standart bir ebeveynlik kitabından okuduğunuzda da öğrenemezsiniz. Çünkü bu genellikle işe yaramaz. Çocuğunuzda bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa bu çocuğu nasıl yöneteceğinizi öğrenmeniz gerekir. Önce bu tanının farkında olunması, bu çocuğun belki de bu konuda gerekli psikoterapi müdahaleleri ya da tedavileri alması gerekir. Bir de ebeveynlik becerilerini bu konuda geliştirmek gerekir. Bunları da sadece şu önerileri yerine getirin şeklinde ebeveynlere kazandıramayız. Çünkü ebeveynin kendisi de kendisine ait bir dünyası var. Bizim aslen yaptığımız iş tanılara göre ya da çocuğun yaş grubuna göre standart bir yaklaşım değil. Her aileye, her gence, her çocuğa ve her ebeveyne özel bir yaklaşım gerektiriyor. O ailenin kendi içindeki özel dinamiklerini keşfetmemiz, kişilik yapılarını fark etmemiz, aralarındaki ilişki dinamiklerini görmemiz gerekiyor ki onlara göre bir yaklaşım geliştirelim. O yüzden çok uzun görüşmeler gerekebiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel sohbet oldu. Eminim çoğu izleyicinin hoşuna giden, faydalandığı bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz bebek, çocuk ve genç psikiyatristi uzman doktor Ömer Uçur ile güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.